Arkadaşlarım, bugün 5 çayının yanına sakallı, saçaklı poğaça tarifini vereceğim sizlere. Yumuşacık poğaçalar yaptık. İçerisine bakın beyaz peynir koyuyoruz. Beyaz peynir ilave ettikten sonra da krem peynirle de ağzını kapatıyoruz. Her tarafını sürüyoruz. Evet. İster maydanozun üzerine daldırabilirsiniz, ister yanındaki rendelenmiş kaşar peynirin üzerine daldırabilirsiniz. Ve çok efsane gözüküyor. Hemen başlıyoruz. Poğaçamızın malzemelerini hazırlıyoruz. Bir paket kuru maya koydum. 8 çay kaşığı toz şeker ya da küp şeker ilave ediyoruz. Bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ağzını streçliyoruz arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar dinlendireceğiz. İşte streçimizi açıyoruz arkadaşlar. Mayamızı dinlendirdik. Bakın şöyle de yakında göstereyim. Köpürdü güzelce. Bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. 2 yumurtanın sadece akını ilave ediyorum. Sarılarını ayırdım. Şimdi un ilave ediyorum. Alabildiğine. Ben bardak ölçüsünü zaten açıklama kısmında yazacağım. 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi yoğurmaya da başlıyoruz. Evet, hamurumuzu iyice yoğurduk arkadaşlar. Normal 200 mililitrelik bardaklarla 6 su bardağına geliyor un miktarı. Bakın yoğurduğumuz hamurun yumuşaklığını da size gösteriyoruz bu şekilde. Şimdi streçle bunu kapatacağız. Dinlendireceğiz. Yaklaşık bir 40 dakika kadar dinlendireceğim. İyice kabarmasını, şişmesini bekleyeceğiz. Kadar hamurumuzu beklettik. İyice mayalanmasını ve gördüğünüz gibi şahane bir şekilde kabarmış. Yumuşak bir hamur elde ettik. O tam istediğimiz kıvam. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu basit, pratik bir şekilde dinlendirmeler ne kadar faydalı. Ne kadar 40-45 dakika bile bekletseniz bu şekilde kabarır. Bu tarifimize uyarsanız. Biraz da zeytinyağı üzerine çok az gezdirdik. Şimdi kabımızdan çıkartacağız. Şimdi hamurumuzu parça parça alıyoruz. Yuvarlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz elinize zeytinyağı da alabilirsiniz. Üzerine gerçi hamurun üzerine biraz zeytinyağı gezdirdik ama daha rahat yapmanız için. Gördüğünüz gibi ne çok küçük ne de çok büyük hazırlamış olduğumuz toplarımız. Orta boyda bu şekilde hamurlarımızı elde ediyoruz. Hepsini şimdi bu şekilde yapacağız. Gayet kolay, pratik bir poğaça tarifi. Böyle çayınız demlenirken bile hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız topları da böyle bir fırın tepsinin içerisine bir yağlı kağıt koyun. Bu şekilde dizin. Hepsini hazırlayacağız. Üzerine koyacağız. Biraz şişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir 10-15 dakika kadar. Hamurlar burada da biraz mayalansın. Ondan sonra da artık sakallı poğaçalarımızı yapacağız. Arkadaşlar 15 dakika kadar tepside mayalanmasını bekledik hamurlarımızın. Gördüğünüz gibi tepside de birazcık mayalandı ve kabardı. Şimdi 2 adet yumurta sarısını sadece fırça yardımıyla hamurlarımızın her yerine süreceğiz. Güzel bir şekilde kızarsın diye. Videonun başında hamuru hazırlarken biliyorsunuz 2 yumurtanın akını kullanmıştık. 2 yumurtanın sarısını da ayırmıştık bu şekilde. Şimdi bütün hamurlarımıza bu şekilde yumurta sarımızı sürüyoruz. Evet, poğaçalarımın hepsine yumurta sarısını sürdüm. Fırınımı da 180 derecede önceden ısıttım. 180 derecede kontrollü bir şekilde pişireceğim. Yaklaşık 30 dakika sürüyor. Poğaçalarımızı 30 dakika fırında pişirdikten sonra üzerlerine birer örtü attık ve ılımasını bekledik. Bakın pufidikliğini, yumuşaklığını görün arkadaşlar. Çok harika oldu. Vallahi yumuşacık, pamuk gibi de bir poğaça yaptık. Şimdi poğaçamızı aldık arkadaşlar. Şöyle birazcık kesiyoruz.
Tam olarak kesmeyin ama birazcık mesafe bırakın. Şimdi içerisine beyaz peynir koyuyoruz biz. Krem peynir de koyabilirsiniz. Labne peynir de koyabilirsiniz. Size kalmış. Beyaz peyniri koyduktan sonra kapatıyoruz. Krem peynir alıp şöyle ağzına sürüyoruz arkadaşlar. Ağzını bu şekilde kapatacağız. Krem peynirimizle. Evet. Şimdi de maydanoza batırıyoruz. Maydanozların yapışması için krem peynirimizi koyduk. Gördüğünüz gibi sakallı, saçaklı poğaçamız hazır. Bir tanesini de biraz daha farklı yapacağız. Şimdi göstereceğim size. İlki bu şekilde. Yine poğaçamızı güzelce kesiyoruz. Tam biraz mesafe bırakıyoruz ama. Yine beyaz peynir koyuyoruz içerisine. Beyaz peyniri koyduktan sonra hemen krem peynirimizi de yine ağzına bu şekilde sürüyoruz, kapatıyoruz. Valla çok güzel oldu arkadaşlar. Biz şu an çayımızı da demledik. Mis gibi valla birazdan yiyeceğiz. Mutlaka tavsiye ediyorum size. Pamuk gibi yumuşacık oldu poğaçalarda. Şimdi kaşar peynire batıracağız. İki türlü de yapabilirsiniz yani anlayacağınız. Evet. Oo harika. Tabii biz burada malzemeden kaçınmadık. Dışarıda bu şekilde malzemeyle yapamazsınız. Yani bulamazsınız tabii ki. Şimdi bütün poğaçalarımızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun diyorum. Lütfen yorum yazmayı, nokta dahi olsa yorum yazmayı unutmayın. Her gün saat 18'de 6'da yeni yemek tarifleri paylaşıyoruz. Pratik ve kolay yemek tarifleri paylaşıyoruz. Hemen üstten takip edin. Her gün saat 18'de paylaşmış olduğumuz pratik yemekleri kaçırmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.